her şey kötü mü veya başımıza gelen olayları nasıl değerlendirmeliyiz bundan bahsedeceğim. Öncelikle daha önce blogumda yazdığım bir yazı vardı. Olabilir de olmayabilir de diye küçük bir hikaye. Dilerseniz bununla başlayayım. Zaten burada biraz mesajı anlatacak bu hikayeyi dinlediğimde. Çok hızlı okumaya çalışacağım. Olabilir de olmayabilir de. Bir zamanlar yaşlı ve bilgi bir adamın yaşadığı bir köy varmış. Köylüler ne zaman bir konuda çıkmaza girseler, kaygıya kapılsalar bu adamın yanına koşar, onun açıklamalarıyla tatmin olurlarmış. Bir gün köyün çiftçilerinden biri büyük bir telaş içinde adama gelmiş. Bilge adam, bana yardım et, korkunç bir şey oldu, öküzüm öldü. Tarlamı sürecek başka hayvanım yok, söyle bana bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Bilge adam cevap vermiş. Olabilir de olmayabilir de. Adam bir koşu köye dönmüş ve komşularına bilge adamın aklını kaçırdığını söylemiş. Tabii ki başına gelenden daha kötü bir şey olamazmış. Bilge adam bunu nasıl göremiyor diye düşünmüş. Ertesi gün çiftçi, çiftliğin yakınlarında başıboş gezen genç ve güçlü bir at görmüş. Öküzü de öldüğü için o atı almış, ölen hayvanının yerine kullanmış. Atı yakalamış, çok sevinmiş. O güne kadar tarla sürmek hiç bu kadar kolay ve keyifli olmamış. Yanıldığını anlayıp özür dilemek için de bilge adamın yanına gitmiş. Haklıymışsın bilge adam. Öküzümü yitirmek olabilecek en kötü şey değilmiş. Tersine Allah'ın bir nimetiymiş. Eğer başıma bu gelmeseydi yeni atımı yakalayamazdım. Sen de kabul edersin ki bu da olabilecek en güzel şey. Bilge adam bir kez daha olabilir de olmayabilir de demiş. Eyvah diye düşünmüş çiftçi, bu adam gerçekten keçileri kaçırmış. Oysa çiftçi yine olacaklardan habersizmiş. Birkaç gün sonra oğlu ata binerken düşmüş. Bacağı kırıldığı için artık tarlada babasına yardım edemeyecek duruma gelmiş. Açlıktan öleceğiz diye hayıflanmış ve bir kez daha bilge adamın yolunu tutmuş. Bu kez ona atı bulmamın olabilecek en güzel şey olmadığını nasıl bildin diye sormuş. Bir kez daha haklı çıktın. Oğlum sakatlandı ve tarlada bana yardım edemez hale geldi. Bu kez artık bundan daha kötü bir şey olmayacağına eminim. Herhalde sen de kabul edersin demiş. Ne var ki bilge adam yine sakin bir ifadeyle çiftçinin yüzüne bakmış. Onun üzüntüsünü paylaşan bir sesle olabilir de olmayabilir de demiş. Bilge adamın bu denli cahil oluşuna öfkelenen çiftçi hışımla köyüne tekrar geri dönmüş. Ertesi gün köye askerler gelmiş ve yeni patlayan savaş için ne kadar eli ayağı tutan erkek varsa götürmüşler. Köyde bıraktıkları tek genç adam çiftçinin oğluymuş. Böylece orduya alınanlar büyük ihtimalle ölecekken oğlanın hayatı kurtulmuş. Şimdi bu hikayede de gördüğümüz gibi biz insanlar olarak çok acele karar veriyoruz. Çok aceleci davranıyoruz. Zaten insanın manası unutan demek. İnsan, nisyan, unutan demek. Aynı zamanda çok aceleci ve hemen iyi bir olay olduğunda sevinen, kötü bir olay olduğunda da hemen üzülen bir karakterdeyiz. Halbuki olayları biraz böyle e, olaylara yukarıdan bakarsak her şeyin illaki kötü, görünen şey kötü olabilir ama her şeyin kötü olacağı anlamına gelmez. Eskilerin sözleri vardır. Hatta Hazreti Mevlana'nın sözü vardır. Çok severim. Olan da bir hayır, olmayan da bin hayır ara diye. Biz bazen istediğimiz şeyler olduğunda seviniyoruz. İstediğimiz şeyler olmayınca da çok üzülüyoruz. Halbuki belki de o istediğimiz şey bizim için hayırlı değildir. O yüzden her zaman dualarımızda hayırlı olanı istemek lazım. Bir de yeni öğrendiğim bir şey var. Hayırlısını isterken de kolaylıkla, kolay yoldan olanı istemek lazım. Çünkü bir şey senin hakkında hayırlı olabilir ama zor yollardan, meşakkatli yollardan ulaşarak ona ulaşabilirsin. O yüzden Allah'ım sen hayırlısını ver ama kolaylıkla ver, kolay yoldan ver diye dua etmek gerekir. Ee, Burada tabii kader devreye geliyor. Kader çok muallak bir durum. Kafaları karıştıran bir durum kader. Ne demek? Biz şimdi dediğim gibi başımıza olaylar geldiğinde, üzücü olaylar geldiğinde hemen üzülüyoruz ama belki sonu çok daha iyidir. Eskilerin sözü var, görelim Mevla neylerse güzel eyler diye. Buna inandığınız zaman aslında bu sizi yaralayan, üzen şeylerin belki de ileride faydanıza olabileceğini, kendi ruhsal gelişiminiz için de iyi bir şey olabileceğini düşünebilirsiniz. Hani Kızılderililerin de bir sözü var, daha önce de bahsetmiştim.
başınıza gelen olaylar, dersler siz o dersi alana kadar, öğrenene kadar tekrar eder diye. O yüzden hemen başımıza kötü bir olay geldiğinde üzülüp ağlayıp sızlamak yerine bir sakin durup hikayede de söylendiği gibi olabilir de olmayabilir de diye düşünmek lazım. Sonunu görmek lazım. Kader konusuna da çok kısa değinip bitireyim videoyu, çok uzatmayalım. Kaderin iki tane, kader ikiye ayrılıyor öyle söyleyeyim. Biri kaderi mutlak, biri de kaderi muallak. Kaderi mutlak dediğimiz bizim hangi ailede doğacağımız, kiminle evleneceğimiz, çocuklarımız vesaire, bunlar kaderi mutlak dediğimiz başımıza gelecek büyük kazalar, ölümler vesaire. Bu tür büyük olayların belirlenmesi. Bunlar da şey yok. Bunlar belirli. Bir de kaderi muallak dediğimiz şey var. Günlük olaylarda yaşadıklarımızda iki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Biz burada iyiyi mi seçeceğiz, kötüyü mü seçeceğiz? Hangisini seçeceğiz? Orada işte cüz-i irade dediğimiz küçük olaylarda seçim bize bırakılıyor. Diyerek kaderi de bu şekilde anlatmış olalım ve videomuza son verelim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.